bir insan dünyadan göçtükten sonra olanlar. Demek istediğim unutulmak, hiç var olmamış gibi silinip gitmek. Başından beri insanlar ölümsüzlüğün peşindeydi. Hepimizin bildiği Gılgamış destanı, Sümer kralı Gılgamış'ın ölümsüzlük arayışı hikayesidir. Zümrüdü anka kuşu, küllerinden tekrar tekrar doğan, ölümsüzlüğü simgeleyen mitolojik bir kuştur. Ab-ı Hayat, tarihi anlatılarda ismi pek çok kez geçen ölümsüzlük suyudur. Büyük İskender'in Ab-ı Hayat'ı bulabilmek için Doğu seferlerinde çok çabaladığı söylenir. Ben de tarihte Sümerlerin, İskender'in yaptığı gibi ölümsüzlüğü arayan bir çocuktum. Düşünürdüm, mesela kimler ölümsüzdü? Shakespeare, Newton, Tesla, yani iz bırakanlar. O zaman ölümsüzlük hatırlanmaktan geçiyordu. O zaman ben de hatırlanmak için bir şeyler yapmalıydım. Mesela bilimsel bir buluş yapsam ben de hatırlanabilirdim. Bu yolda denemeler yapmaya başladım. İlkokuldaydım. Öğretmen sınıfta enerjinin dönüşümünden bahsediyordu ve konunun bir yerinde şöyle söyledi. Burada elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşmüştür. O gün yatağımda düşündüm. Birden bir ampul yandı. Evrende enerji sürekli birbirine dönüşmeli, toplamda enerji miktarı değişmemeli, sadece şekli değişmeliydi. Ertesi günü heyecanlı bir şekilde fikrimi anlattım ama bu zaten termodinamiğin birinci yasasıydı ve Carnot bunu benden önce bulmuştu. Bir keresinde de yine böyle kendi kendime kuantum fiziğini baştan keşfediyordum. Tabii buna bir çocuk gözüyle bakmanızı istiyorum, böyle çocuk heyecanıyla. Bir şeyler bulmak istiyorum, bir şeyler yapmak istiyorum. Her şey benim için çok yeni. Deniyorum. Küçükken bunun gibi pek çok denemem oldu ama her seferinde de birisi benden önce bulmuştu. 2003 yılında 5 yaşındayken yüzmeye başladım. Yüzmek bana hayatımın hediyesi. En sevdiğim şey, en büyük tutkum. Ama bazen zor. Çoğu zaman zor. Zaten başından beri de böyleydi. Benim yüzme hayatım eğitim hayatımdan önce başladı. İlkokula başladığımdaysa okul saatlerimle antrenman saatlerim çakışıyordu. Öğrenciydim. Eğer antrenmana gitmek istiyorsam yalnızca ilk 3 derse girebiliyordum. Sonrasında annem beni okuldan alıyordu ve biz havuza gidiyorduk. Her gün böyleydi. Durum böyle olunca okuldan izin almak gerekiyordu. Okul müdürüm eğer derslerim bozulmazsa antrenmana gidebileceğimi söyledi. Okul müdürümün bu tutumu benim hayatımı değiştirdi. Çünkü antrenmana gidebilmek için her şeyi yaparım. Okul müdürüm böyle söylediği için ben de antrenmana gitmeyi çok istediğim için liseye geçene kadar her yaz tatilinde bir üst sınıfın müfredatını bitirdim ki okullar açıldığında rahat rahat antrenmana gidebileyim. Böyle böyle 8 sene boyunca okul birincisi oldum. Yüzmeyi öğrendikten yaklaşık 1 ay sonra kendi yaşımda Ankara şampiyonu oldum. Daha sonrasında da katıldığım tüm yarışlarda Türkiye şampiyonu oldum. Bana olimpiyata gidecek gözüyle bakılıyordu. Çok yetenekli, kabiliyeti yüksek, potansiyeli var. Bu çok büyüktü. Çünkü benim yarıştığım mesafelerde Türkiye tarihinde daha önce olimpiyata gidebilmiş kimse yoktu. Bu da benim içimdeki ölümsüzlük ateşini alevlendiriyordu. Çünkü benim hayatımdaki X ölümsüzlüğü bulmaktı. 2011 yılında milli takıma seçildim. Türkiye'yi temsil ettiğim ilk yarışta da dünya 9.'su oldum. Burada elde ettiğim başarı sebebiyle liseye giriş sınavında 5 ek puanla ödüllendirildim. 500 tam puan üzerinden 502 puan alarak hala güncel olan Türkiye rekorunu kırdım. Tam puan alanların hepsi ikinci oldu.
Ancak büyük işler başarabilmek için önce dibi görmek gerekir. İlk milli takımımın ardından kolumu kırdım. Dershanedeydim, kaydım, kolumun üstüne düştüm. 1 ay boyunca suya giremedim. Yüzme sporu antrenman kaçırmayı kabul etmez. Bir antrenman bile kaçıramazsınız. Yoksa performans bay bay. Ben 1 ay boyunca suya giremedim ve performansım çok düştü. Üstüne başka sakatlıklar da geldi. Türkiye şampiyonluğunu kaybettim. Milli takımı da kaybettim. Yeteneksiz ve potansiyeli düşük olarak adlandırıldım. Yüzdüğüm takımdan çıkarıldım. Daha sonra yüzdüğüm takımlardan da aynı şekilde çıkarıldım. Takım arkadaşlarım ve antrenörlerim tarafından istenmedim, dışlandım. Benimle kimse konuşmazdı, hatta merhaba bile demezlerdi. Çünkü düşene herkes vurur ve ben de bunu erken yaşlarda deneyimledim. Üzerimdeki kara bulutlar yıllarca sürdü. Yüzmede en verimli olmam gereken yıllar böylece geçti gitti. Ben hep çok çalıştım ama karşılığını hiç alamadım. Bu salonda herkesin yaşadığı, ne olduğunu çok iyi bildiği bir dönem. Üniversite sınavı. Üniversite sınavı senesine geldiğimde artık bir seçim yapma vaktiydi. Başarılı bir öğrenciydim. Benden Türkiye derecesi bekleniyordu. Türkiye derecesi yapmak için nasıl çalışılması gerektiğini biliyordum. Ama bunun antrenmanlarla beraber gitmesi çok zordu. Çünkü bir performans yüzücüsü haftanın 6 günü çift antrenman yapar. Bir antrenman 2-2,5 saat sürer. Sabah 6'da bir antrenman, akşam 6'da bir antrenman. Haftanın bazı günleri de su antrenmanının yanı sıra bir de kuvvet antrenmanı yapılır. Yani bazı günler günde 3 antrenman yapılır. Ben büyük bir risk aldım ve seçimimi yüzmeye devam etmekten yana kullandım. Bu bir riskti çünkü her iki tarafı da başaramama ihtimalim vardı. Günde 3 saat uyumaya başladım çünkü hiçbir şey yetişmiyordu. Bir taraf diyordu ki günde 1000 soru çöz. Bir taraf diyordu ki günde 5 saat yüz. Çok yorgundum, uykusuzdum. Bazı günler ayakta durabiliyor olmama kendim bile şaşırıyordum. Büyük bir mücadele veriyordum ama ne için mücadele verdiğimi bilmiyordum. Doğru yapıp yapmadığımı bilmiyordum. Yüzmede başarılı değildim. Üstelik performans yüzmesi için yaşım da büyüktü. Çünkü performans yüzmesi için ideal yaş 13-15 olarak görülürken ben çoktan bu yaşları geçmiştim. Yani yaşlıydım. Üstelik antrenmanlara gidebilmek için üniversite sınavı hazırlığımdan da fedakarlık ediyordum. Sınava olması gerektiği gibi çalışamıyordum. Her iki tarafı da batırdığımı düşünüyordum. Ama hayat inişli çıkışlı. Her gecenin bir sabahı var. O sabahın ne zaman geleceğini bilmeseniz bile. 18 yaşıma geldiğimde artık Türkiye'de yaşı en büyük kadın yüzücüydüm. Liseye giriş sınavı, üniversite sınavı, performans kayıpları, gelecek kaygısı derken kimse kalmamıştı. Çok iyi yüzenler de sporcu bursuyla yurt dışına gitmişti. Hiç kimse kalmamıştı. Sadece ben. Benim dışımdaysa çocuklar. Bir gün antrenmanda bir çocuk bana yaklaştı. Şöyle bir baktım, giyim tarzı bana benziyordu. Büyüyünce senin gibi olmak istiyorum dedi. Ben doğru yolda olduğumu ilk kez o zaman anladım. Daha önce söylediğim gibi büyük bir mücadele veriyordum. Ama o mücadele sadece benim mücadelem değildi. Mücadelem bireysellikten çıkmıştı. Mücadele gelecek nesiller içindi. Türkiye'de çok yetenekli gençler var ama önlerinde örnek yok. O gün karar verdim. Ben gelecek nesiller için kazanacaktım. O sene
TED Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğini %100 ÖSYM bursuyla birincilikle kazandım. 2017 yılında da hukuk ek dalına başladım. Yine 2017 yılında açık su yüzme ile tanıştım. Açık su yüzme de yüzmenin bir branşı. Denizde ve daha uzun mesafelerde yüzülüyor. Olimpik mesafesi ise 10 kilometre. 2017 yılında ilk defa açık su milli takım seçmesine katıldım. Milli takıma seçilemedim ama milli takım kampına davet edildim. Milli takım kampının hemen ardından da Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçip birinci oldum. Bir sonraki sene yani 2018 yılında tekrardan milli takım seçmesine katıldım. Bu sefer seçildim. Hem de 20 yaşımda. Hani performans yaşı 15'ti ya. Ben yaşlıydım, yapamazdım. Türkiye'nin ilk büyük yaş açık su milli yüzücüsü olarak Avrupa Kupası'nda yarıştım. Danimarka'nın kanallarında. 17 derece soğuk suda. Türk takımında kadın erkek en iyi dereceyi yaptım. Biliyor musunuz? Türkiye'de her sene yaz aylarında dünyanın en iyi organizasyonu seçilmiş bir yarışma düzenleniyor. Samsung Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı. Her sene 50'den fazla ülkeden yüzücüler İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçebilmek için ülkemize geliyorlar. Anadolu'dan Avrupa'ya 6,5 kilometrelik bir mesafe yüzülüyor. Dünyada kıta değiştirilen başka bir yüzme yarışması yok. Bu yüzden de çok popüler. Ben bu yarışmaya 2018 yılında ilk defa katıldığımda kadınlar genel klasman şampiyonu oldum. Bunu hiç beklemiyordum. Çünkü hep Ruslar kazanıyordu. Bir sonraki sene bir basamak daha arttırıp erkekler genel klasman şampiyonunu da geçtim. Boğaz tarihinde ilk defa erkekler genel klasmanı kadınlar genel klasmanının gerisinde kaldı. Bu benim Boğaz'daki ilk rekorum. Sonraki senelerde de kürsüden hiç inmedim ve 2021 yılında 4. kez genel klasman madalyasını boynuma taktığımda Boğaz tarihinde genel klasmanda en çok madalya kazanan kadın yüzücü oldum. Yine 2021 yılı içerisinde TED Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinden ve hukuk ek dalından onur öğrencisi olarak mezun oldum. Mezuniyetimin hemen ardından da göklerdeki istikbale ortak olabilmek için Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde çalışmaya başladım. Hala da orada çalışıyorum. 2022 yılında 81 kilometrelik Marmara Denizi'nin geçişini yapan takımda yer aldım. Tarihte ilk defa Marmara Denizi boydan boya yüzülerek geçildi ve ben Marmara Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadın sporcu oldum. En son geçen sene Ağustos ayında İstanbul Boğazı'nda bir madalya daha kazanarak bir rekor daha kırdım. Bu sefer 77 ülke vardı ve ben 25 yaşındaydım. Şimdi hikayenin başındaki küçük çocuğa geri dönelim. Ölümsüzlüğü arayan o küçük çocuğa. Arkanda sayısız şampiyonluklar ve rekorlar bıraktın. İsmin yıllarca hatırlanacak. Aynı hayalini kurduğun gibi. Peki şimdi size soruyorum. Sizce tüm bunlar beni ölümsüz yapmış mıdır? Yoksa benim aradığım ölümsüzlük başka bir şey midir? Şimdi söyleyeceklerimi ben 21 yılda öğrendim. Şampiyonlar geçilir, rekorlar kırılır. Bunların hepsi unutulur. Bundan 20-30 yıl sonra benim kaç yüzdüğümü, senin maaşını ya da onun ünvanını kimse hatırlamaz. İnsanlar sizi onlara nasıl hissettirdiyseniz o şekilde hatırlar. Kalıcı olan ise sizin hayata kattıklarınız. Bir başkasının hayatında bırakacağınız olumlu bir izin, hayatın sonsuz akışı içerisinde başka nasıl etkileri olacağını tahmin bile edemezsiniz. Muhtemelen benim ilkokul müdürüm de karşısındaki küçük çocuğa eğer derslerini aksatmazsan antrenmanlara gidebilirsin derken sonucunun böyle olacağını tahmin etmiyordu.
Atatürk niye ölümsüz? Daha doğmasına 100 yıl olan milyonlarca insanın bile hayatını değiştirdiği için. Her sene İstanbul Boğazı'nda kulaçlarımı eğitim için atıyorum. Genç kadınların eğitimi için kampanya yapıyorum. Katıldığım tüm konferanslarda, panellerde, yapabildiğim her yerde tecrübemi ve bilgimi paylaşıyorum. Mümkün olduğunca arkamda yazılı kaynak bırakıyorum. Bir kişi bile benden etkilenip spora başladıysa, bir şeyleri başarabileceğine dair kendini umutlu, önüne çıkan engelleri aşmak, ön yargıları kırmak için güçlü hissettiyse, bir kişi bile olsa başarmışım demektir. Hayır, daha bitmedi, bir saniye. Başarmışım demektir. Benden sonra rekorlarım kırılsa da, adım unutulsa da ben değiştirdiğim hayatlarda yaşayacağım. Çünkü ölümsüzlük insanların hayatlarına dokunmaktan geçer. Teşekkür ederim.